Merhabalar. Kanıt serisinin bu bölümünde bölüm fonksiyonlarında kullandığımız türev alma formülünü kanıtlayacağız. Öncelikle türevin tanımını hemen hatırlar ve bunu bölüm fonksiyonumuza uygularsak h değerleri sıfıra giderken fx artı h bölü gx artı h eksi fx bölü gx. Burada payda düzenlemesi yapıldığında kalabalık bir ifadeyle karşı karşıya kalıyoruz ve düzenleme yapamıyoruz. Aynı çarpım kuralında olduğu gibi burada da terim ekleyip çıkarma yapmamız gerekiyor. Ekleyip çıkaracağımız ifade fx çarpı gx. Yine sarı ve mavi işaretlemeleri yapıyorum. Sarı işaretlediklerimi ve mavi işaretlediklerimi ortak çarpan parantezinde yazarsak şu güzel ifadeyle karşılaşıyoruz. H değerleri sıfıra yaklaşırken gx çarpı fx artı h eksi fx bölü h eksi fx çarpı gx artı h eksi gx bölü h ve paydamızda gx artı h ve çarpı gx var. Burada hemen gözümüze türev ifadelerinin çarpması lazım. F'nin türevinde ve G'nin türevinde x'i görüyoruz. Paydada Gx artı H var. H değerleri sıfıra yaklaşırken türevlenebilir fonksiyonumuz tabii ki Gx'e gidecektir. Ve geri kalan sabit fonksiyonların limiti de kendisine eşit olduğu için o halde kanıtı tamamlamış oluyoruz. Yani F'nin G'ye oranının türevi aslında F'nin türevi çarpı G eksi G'nin türevi çarpı F bölü G'nin karesi. Ama bunu daha güzel şu şekilde ifade ediyoruz. F fonksiyonuna birinci, G fonksiyonuna ikinci fonksiyon dersek birincinin türevi çarpı ikinci eksi ikincinin türevi çarpı birinci bölü ikincinin karesi. Bu şekilde akılda kalıcı bir isimlendirme yapabiliyoruz. Böylelikle kanıtımızı tamamlamış olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.